Efendim kadın kadına güzel bir sohbet yapacağız. Ay çok güzel. Daha önce de konuk ettiğim çok kıymetli ışıl ışıl iki tane hanımefendi konuğum var. Kendi alanlarında çok kıymetliler, ürettikleri her şeyde çok kıymetliler. O yüzden güzel bir 30 dakika bizi bekliyor. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. George Orwell'ın sözü. Her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldığın deniz suyu mavi olurdu diyor. Haklı. Sonsuz haklı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dolayısıyla eğer el alem ne derciyseniz, ya bir şey yaptım işte çok laf yedim diye düşünüyorsanız, ay ne çok da laf ettiler kırıldım diyorsanız bu duygulardan hemen uzaklaşın. Bunlar sadece düşünceler, böyle bulut bunlar. Bunlar geçsin gitsin. Çünkü hiç kimse sizi gerçekten tanımadığı için, gerçekten bilmediği için, o mavi görüntünün içinde eliniz avucunuza aldığınızda berrak bir su olduğunuzu aslında kimse bilmediği için bunların hiçbir önemi yok. Siz başınızı yastığa koyduğunuzda razı mısınız? Tek önemli şey bu. Dermatolog Doktor Cansu Şahin ve yazar Pia yani Zeynep Bugay benimle. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Nasılsınız? bulduk. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, sizleri gördüm daha iyi oldum. Biraz kaynattık, iki lafın belini kırdık ama burada devam edeceğiz. Zeynep neler oluyor ya? Nasıl bir kitap? Ne oldu böyle? Geçen sefer kızmıştınız, içimizi kararttın diye. Evet. Hem güldüreyim istedim, hem de çeşitlilik insanoğlunun hakkıdır diye. Değil mi? Evet, Bu sefer gülmemize mi sebep olacak? kesinlikle güleceksiniz. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman çok teşekkürler. Ama yani her duygu durumunu bize yaşattığın için de ayrıca teşekkürler. Şimdi dengelendik. Evet. Evet hemen Pia. Şişkone. Yani o şişko patates var ya, O. işitsel yaftalamaya Evet. bu şişko çok oğlu bir şişko. Sen bu şişko patates, yarım kilo domatesin yerine ne koymak istersen koy. Değil mi? Evet. Bir kere şişkoluk görsel bir algı değil. Siz ayna önünde kendinizi tam ve mükemmel görürsünüz. Tabii. Ama ne zaman birisi kulağınıza eğilir, o hiç olmuş mu sen kilo mu aldın falan, yanlış anlamayın istiyorum. Dört dörtlük ama yani hani tamamen mime etmek için. O an itibariyle siz artık şişkosunuzdur. Bu şişko patates ezberini bozmak için Zeynep Alasya'nın kapısını çaldım. O çok sevdiğim arkadaşımın. Dedim ki biz ezber bozacağız. Beraber söz yazacağız. Ve şarkı besteledik bir de yani bu edebiyat eserine. Dolayısıyla farklı olmak bir haktır. Haktır ve hepimiz bazen şişko olabiliriz, bazen sıska alınır olabiliriz. ve verilir. Her şey olabiliriz Aynen. yani. Ve Vermek evet, istemeyen de vermez yani bu arada. her farklılığın içinde de keşfedilmeye değer o kadar güzel detaylar var ki. Aynen. Bunları kaçırdığımız için ben çok üzülüyorum. Aynen. Aynen. Ne kadar doğru bir laf bu yani. Çok şey kaçırıyorsunuz. Gerçek beni görmemek için gözlerinizi sımsıkı kapatıyorsunuz. Müthiş. Gene farkındalıklarla dolu bir kitap. Heyecan duydum. Emeğine sağlık ama Teşekkür konuşacağız. ederim. Tamam. Efendim canım Cansu Hanımcığım. Yine Evet. tüm dermatoloğum ben ışıltınızla aramızdasınız. Teşekkür ederim. Nasıl böyle oluyor cilt? Bakarak. Ne yapıyorsunuz? En başında doğru cilt bakım rutini, yani güneş kremi sürüyorum sürekli. Ya. En önemli şey, çünkü bizi en fazla yaşlandıran şey güneş. O yüzden tabii ki güneş çok güzel, tatil çok güzel. D vitamini için güneşe ihtiyacımız var ama kontrollü. Saat kaçtaki güneşe ihtiyacımız var D vitamini için? Öğlen güneşi 12-1. Ama D vitaminini sentezlemek için yüzümüze ihtiyacımız yok. Yani yüzümüzü güneşten koruyabiliriz. İkincisi, D vitamini üreten hücrelerin bir doygunluğu var. Deriden üretiliyor ama gittim 3 saat güneşlendim, daha fazla D vitamini üretir miyim? Hayır. D vitamini için bizim bulunduğumuz enlemde bizim aldığımız güneş ışınlarıyla yaz aylarında yaklaşık 10-15 dakikalık, maksimum 20 dakikalık güneşlenme süresi kol ve bacakları yeterli. Ve biz zaten güneş koruyucu sürdüğümüzde, özellikle bu mineral dediğimiz hani bebeklere sürdüğümüz
hatırlarsınız çocukların küçüklüğünden böyle bembeyaz çamur gibi güneş kremleri var ya. Evet. Onlar değil de diğer ince olanları sürdüğümüzde onlar kimyasal filtreli güneş kremleri. Zaten korumaya geçmeleri için 20 dakika falan geçmesi gerekiyor. Yani biz güneşe çıkarken güneş kremini sürersek zaten o 20 dakikada o bizi koruyana kadar D vitamini sentezlemiş olacağız kolumuzdan, bacağımızdan. Ama öğlen güneşi ve yaz aylarındaki UVB'ye ihtiyacımız var D vitamini sentezi için. Ama bunun için gidip tabii yatmıyoruz saatlerce. Ben zaten yatamam da. Peki mesela gölgeden aldığım güneş ışığı yetmiyor mu bana? İlla güneşin altına mı yatmam lazım? Güneşin altına değil, güneş ışınlarını yani en azından vücudumuz için evet biraz D vitamini için almak gerekiyor. 12-1 güneşine çıkmadım ben hiç hayatımda. Ya 10-15 dakika ama çıkmışsınızdır. Yani bir yerden bir yere giderken de çıkıyorsunuz. Hani bu şey değil. Gidip Mesela. yatmanıza gerek yok. Zaten yaz aylarında kolumuz, bacağımız, vücudumuzun açıkta olan yerlerinden zaten o D vitamini sentezleniyor. Mesela. Yani illa gidip yatmanıza gerek yok. İşte denize yürürken, bir yerden bir yere giderken maruz kalmama Olur. ihtimaliniz yok. Tabii. Ben ama böyle bir korkuyorum o 12 güneşinden genelde. Hani denize de çok gitmeme. Böyle hemen Evet. gölgeye çekiliyorum. 4'ten sonra ben rahatlıyorum. Çarparsa. Evet yani 4'ten sonraki güneş en sevdiğim güneş. Hele şimdi bu yaz şöyle bir şey düşünün bakayım siz ne diyeceksiniz? Sen hiç düşünüyor musun bunu bilmiyorum. Bu yaz için uzun kollu UV filtreli mayolar aldım kendime. 4'e kadar diyorum onlarla durayım. 4'ten sonra geçeyim hani bikiniydi mayoydu. İyi bir şey mi? Harika bir şey yapabiliyorsanız Yapacağım. yani UV korumalı hatta bu işte Kore cilt bakımı giderek daha trend oluyor. İşte Koreliler yaşlanmıyor, bembeyazlar. İşte cam ciltleri var. Biz gidelim Kore Skin cilt bakımı işte alalım bütün 10 basamaklı kremlerini. Hayır, asıl onların takıntılı olduğu şey güneş. Güneşten çok iyi korunuyorlar. Yani işte Kore'ye gittiğinizde peçler görürsünüz, şapkalar, Şemsiye. maskeler, şemsiye Şemsiye. zaten yani uzun Şemsiye yazın kollular. ben de kullanıyorum. Şemsiye güneş için icat edilmiş Evet, bir evet, aksesuar evet. Yazın aslında. kullanılır. Biz yağmurdan sakınalım diye kullanıyoruz. Halbuki Evet. yazın kullanılması gerekiyor ve ben çok gördüm Japonya'da Evet, şemsiyeyle evet. güneşte gezenleri. Tabii. Kore'de de öyledir Tabii demek yani ki. maske takarlar. Peçler vardır yüze mesela onları takmadan çıkmazlar. Bir de onlar lekeye daha meyilli. Bizler de bu arada çok meyilliyiz. Daha işte buğday tenli zaten Akdeniz bölgesi yılın çok büyük bir kısmında UV indeksimiz 2'nin 3'ün üzerinde. O yüzden lekeye daha da meyilliyiz. Zaten kadınlar olarak hormonal nedenlerden dolayı daha Tabii. meyilliyiz. Bir de üstüne zaten yaşlanmayı tetikliyor. Üstüne deri kanserlerine neden oluyor. O yüzden güneşten korunalım diye yapabildiğimiz yani mesela o kıyafetler zaten çocuklar için özellikle öneriyoruz. Evet zaten Özellikle. oradan ayıldım. Peki yaz kış mı bu güneş koruyucu krem? Son soruyorum sonra Piya'ya Tamam. döneceğim. Yaz Aa, kış. Yaz kış Yaz çünkü kış değil mi? şimdi UVB ışınları yani bizi hani bu kızartan sonra bronzlaştıran onlar daha çok yazın dünyamıza ulaşıyor ve daha çok yazın yanıyoruz. Ama UVA dediğimiz daha uzun dalga boyuna sahip güneş ışınları var ve bunlar cildin daha derinine iniyor. Neye neden oluyor? Kolajen kırıklarına, cilt yaşlanmasına, lekelere. Dolayısıyla UVA da camdan da geçebiliyor. Yağmurlu havada da yeryüzüne ulaşıyor. Hem arabada hem evde eğer çok camlı ve böyle ışık alan bir evimiz varsa ve yağmurlu havada dahi yaz kış güneş kremi sürmeliyiz mutlaka. Tek fark kışın 2 parmak yeterli sadece yüzümüz için. Kaç kere? Yaz işte onu söyleyeceğim. Kışın tek sürersek yeterli miktarda Ha, yeterli. Sabah sürdüm çıktım. Evet İyi. ama yazın mutlaka 2 saatte bir yeniliyoruz. Kız 4 saatte bu 2 saate çıkmış Piya. 4 saatte bir sürüyordu. Vallahi ikiydi. Neyse Deme ya, doktorlar itiraz edemiyorum Orada şu da an. itiraz edemem. 2 saatte biremiş. İki Ama saatte bir. yapmıyoruz tabii. Ya. Katiyen Yok. yapamam. Gerçekten. Ya yapamam. Yani ben acayip üşenirim buna. Deme kız. Gölgede otururum. Ama Bir kere kolay. şey yaparım Deme ama öyle. böyle 2 saatte bir. stikler var. Böyle tık Çok tık tık basit. tık tık Bak çok bir şey basit. söyleyeceğim. Küçük küçük al. Bak biz iyice kadın muhabbeti. küçük küçük al Küçük onları. Tamam. Güvendiğin markaların Evet, böyle evet. sample'ları oluyor Evet, falanlar tamam. oluyor küçük küçük. Ben mesela çantamda, arabada, sevgilimin arabasında Her her yerde. yerde tutuyorum. Hatırladığımı sürüyorum ama 2 saatte bir tabii şey 2 saatte yapmamıştım. bir çok O- iddialı. böyle Yazın oldu. Doktorcum 2 onu saat biraz ama yazın 2 kıssak saat. hani Ben biraz. geçen yaz şey yaptım. Denemek için Tamam. işte UV peçlerden Kore'den aldım. Böyle güneş kremlerinin hangisi kaç saat koruyor? Güneş kremlerini test ettim tek tek. UV peçler üzerine güneş kremi sürünce UV ışığından koruyorsa UVB'den beyaza dönüyor. UVB
almaya başladıkça güneş kreminin etkisi azaldıkça mora dönüyor. En iyisi 2 saat. Ne diyorsun? En iyisi 2 saat yaz güneşinde. Tamam, aydınlandım ben. Şimdi yeni kitap belli oldu. Tamam. Bak aydınlanacağız bu konuda. Senin bunları yazman 2 lazım. saatte bir adını 2 da saat. buldum. 2 saatte bir adı. Saatte bir. Üşenmiyorum ya da adı. Ay kendimize ne çok üşeniyoruz. Ben çok korkunç. Neden böyleyiz ya? İnsan kadar en çok farklı. kendisini ihmal etmez mi Ceyda? Etmemeliyiz En ama. çok kendisine eziyet edip en çok kendisini paralamaz mı? En tatsız aslında eleştirileri içinde yine kendine yapmaz mı? Kimisi cesaret edip dışarıya da ifade eder ama birey bence en çok kendisini örseler. Doğru söylüyorsun. Çok dövdüğü şeyinde başka şeyler yapmaya hali kalmaz. O yüzden öz şefkat diye bas bas bağırıyor uzmanlar. Tabii. Ama sen şimdi mesela bu kadar farkındalık yaratan bir kadınsın. İşin dramaturjisini yapıyorsun. Yani dramına da geliyorsun, eğlencesine de geliyorsun. O zaman ben daha kendine şefkatli olurmuşsun gibi hissediyorum. Başkalarını çok fazla düşünmekten ben kendime de pek zaman ayırmıyorum. O çok gözlemlemenin de böyle bir dezavantajı var. Tabii. Çok empatim demiyorum ama koşabildiğim her şeyi koşuyorum. O zaman kendime ayıracak pek ihtimam edecek zaman kalmıyor demeye gayret ediyorum. Neye ihtiyacın var sence şu ara mesela? Ay Ceyda Hanım saat 5'te prenses gibi pijamamı giyip yatıyorum ve uyuyorum. Benim babam böyleydi. Morali bozuldu mu yatar uyurdu. Benim neye moralim bozuk onu da bilmiyoruz toplamda. Uyuyunca ne olacak? Hakikaten sıkı şekilde kaçındığınız bir zaman dilimidir uyumak ve benim kendimi aslına bakarsanız aklen sakinleştirip sonrasında sentezlediğim üstünden tamam yani burada bu kadarını çözebilirim. Şu çözemediklerim üstümden de bir şey yazabilir miyim o zaman ama bakalım dediğim bir süreç. Gerçekten benim üretimim o çok uykulardan sonra oluyor. Ciddi şekilde üstüne yattığımı düşünüyorum. Uyumadan hemen önceki bir an var ya uykuya dalmadan. Orada çok güzel şeyler düşünmek gerekiyormuş. Uyanırkenki bir an var ya böyle uyanıyorum artık. Orada da çok iyi şeyler düşünmek gerekiyormuş. Güzel bir hayal kurarak uyumak gerekiyormuş. Ben bunu öğrenene kadar O hep... REM'le NO-REM arasında ne varsa baskın elektriksel olarak Evet. beyinde o kalıyor. Ben normalde hep böyle kaygılandığım, dertlendiğim şeyleri düşünerek uyurdum. Yani o oldu, öyle oldu, onu öyle olmasaydı, ay neyse sabah bunları da bir düşünürüz derdim. O zaman böyle biraz tatsız uyandığım zamanlar daha çoktu. Şimdi güzel şeyler hayal edip, güzel şeyleri hayal etmeye devam ederek gözümü açmak çok enerjimi de fark ettirdi. Evet. Cilde uyku ne? Uyku zaten onarım. Değil mi? Cildimiz içinde, vücudumuz içinde, cildin de vücudunda bir iç saati var. Gündüz koruma, gece onarıma geçiyor. O yüzden uyurken güzel şeyler mesela gece diş sıkılan zaman en çok gecedir. Tabii. Kaygıyla uyursak bu arada uyuyabilmek de bir başarı. Yani çok anksiyete seviyesi yüksek kişilerin zaten hani uykuya dalmakta güçlük çekilmesi asıl der. Çünkü uyumak vücudun kendini onardığı, hücrelerini onardığı, iyileştirdiği bir yer. Ve burada tabii ki sağlıklı bir uyku, yeterli 8 saat uyku, işte uyurken diş sıkmak, işte uykuya dalamamak bunlar vücudun devamlı inflamasyonla uyurken bile stresle Tabii. baş etmesine neden oluyor ve sabah uyandığımızda tam uykumuzu alamamış gibi yorgun uyanıyoruz, baş ağrıyor, diş ağrıyor. İşte o zaman cildimizin de onarım mekanizmaları artık devrede olmuyor. O hücrelerin bütün gün bir sürü serbest radikalle karşılaşıyoruz. Bir sürü DNA hasarı oluşuyor. Onları gece biz aslında yeniliyoruz, temizliyoruz. O yüzden gece uyurken cilt bakımımızın da ona göre olması gerekiyor. Yani onaran içerikler kullanmak gerekiyor. Gündüz koruyan, gece onaran. Bu iyi oldu. Şimdi soruyorum. Geceleri A vitamini, gündüzleri C vitamini mi? Doğru. Yine Aynen. anca öğrendim onu ben. Şimdi ben de Japonya'ya gittiğimde A vitamini maskeleri, C vitamini maskeleri falan aldım. Şimdi yanlış yapmışım. Gündüz A, gece C. Ay o çok yanlışmış. Ay. Dur ne oldu? Korkutma beni. Ne yaptım? Neyse olmamış bir şey canım. Çok Olmadı, şükür olmadı. yani. Ha. Ne olacaktı? A vitamini yani retinol, Gülme bana. retinal. Bunları biliyorum abi. Bunları biliyorum. Vay arkadaş. Arkadan onları... Ne oldu şimdi A vitamini, retinol gündüz ne oldu?
fotosensitif yani güneşe karşı, ışığa karşı hassasiyet yaratır öyle söyleyeyim. Ha, O yüzden asla ve asla sabah sürülmez. tamam, Gece kullanılır tamam. ve gece sabah da mutlaka yüzümüzü yıkadıktan sonra güneş kremi kullanmamız lazım. Gece ya her türlü kullanmamız lazım da gece retinoid yani retinal kullanıyorsak Tamam. ya 2 kat fazla kullanmamız Fazla lazım. kullanmak. Her gece de Öyle. A vitamini olmazmış mı? Eğer cildimiz çok alışkın değilse A vitamini türevlerine her gece kullanmamak daha iyi. Böyle 3-4 gece maksimum yeterli oluyor genelde. Buralardan aferin aldım doktorcumdan.